Bu video kanalda yeni açtığım Tooling and Practical serisinin ilk parçası. Bu seride birbirinden bağımsız, tek tek izlenebilen pratik konular ele alacağım. Bugünkü konu GPU kiralama. Açıkçası bu video fikri LLM Serving Handbook serisini hazırlarken çıktı. Orada modelleri gerçek bir GPU üzerinde çalıştıracağım ve o GPU'yu nasıl kiralayacağımı en baştan anlatmam gerektiğini fark ettim. Konu tek başına da işe yaradığı için ayrı bir video yapıp buraya koydum. Bir modeli çalıştırmak, eğitmek, fine tune etmek ya da denemek için güçlü bir GPU ihtiyacınız var ama elinizde yoksa bir data center GPU'sunu saatlik kiralayabilirsiniz. Nereden kiralanır, nasıl kiralanır ve maliyeti nedir hepsini sırayla göreceğiz. Şimdi neden böyle bir videoya ihtiyaç olduğunu konuşalım. Çoğu insanın takıldığı yer kendi bilgisayarı ya da ücretsiz servisler oluyor. 8 milyar parametrede bir modeli BF16 hassasiyetinde çalıştırmak için yalnızca ağırlıkları bellekte tutmaya yaklaşık 16 GB gerekiyor. Tipik bir dizüstü GPU'sunda ya 8 GB var ya da hiç GPU yok. Ücretsiz Colab ise size paylaşımlı bir GPU veriyor ve uzun bir çalışma sırasında bağlantıyı kopartabiliyor. Oyuncak bir denemeye yeter ama ciddi bir iş için işe yaramaz. Oysa gerçekte erişebileceğiniz şey çok farklı. RTX 4090, A100 ya da H100 gibi gerçek bir data center GPU'sunu saati birkaç dolara kiralayabiliyorsunuz. Üstelik dakikalık faturalandırılıyor ve işiniz bitince makineyi silip ödemeyi durduruyorsunuz. Ne satın alma var, ne sözleşme, ne de uzun vadeli bir taahhüt. Açıkçası ben bu işin böyle yapılabildiğini gereğinden çok geç öğrendim ve benim gibi geç fark eden çok insan olduğunu biliyorum. Oysa isteyen önümüzdeki 10 dakika içinde başlayabilir. Peki bu GPU'yu nereden kiralayacağız? Piyasada onlarca sağlayıcı var ama hepsi aslında 4 temel şekle iniyor. Bunları tek tek görelim. İlki Marketplace yani spot modeli. Burada karşınızda tek bir şirketin data center'ı yok. İnsanlar ellerindeki atıl GPU kapasitesini kiraya veriyor. Siz de bir pazar yerinden bunu kiralıyorsunuz. En ucuz seçenek bu. Büyük bulutlara göre %50 ile 90 arasında daha ucuza inebiliyor. Karşılığında müsaitlik ve güvenilirlik hosttan hosta değişiyor. Vast AI bunun en bilinen örneği. İkincisi Specialist Neocloud. Bunlar yalnızca GPU kiralamaya odaklanmış sağlayıcılar. Paylaşımsız, size ait makineler veriyorlar. Panelleri temiz, tek tıkla hazır template'leri var ve kesinti yaşamıyorsunuz. Fiyat orta seviyede. Rampot, Lambda ve Hyperstack bu gruba örnek. Üçüncüsü Serverless GPU. Burada bir makine kiralamıyorsunuz. Bir fonksiyon yazıp gönderiyorsunuz. Sağlayıcı makineyi sizin için ayağa kaldırıyor ve işi bitince sıfıra indiriyor. Buna Scale to Zero deniyor. Makine boşta dururken para ödemiyorsunuz. Sadece gerçek kullanım süreniz saniye saniye faturalanıyor. Model ve Replicate buna tipik örnekler. Dördüncüsü Hyperscaler. Yani AWS, GCP ve Azure gibi dev bulutlar. Aynı GPU'yu burada 3 ila 6 kat daha pahalıya kiralıyorsunuz. Karşılığında geniş bir ekosistem ve kurumsal uyumluluk geliyor. Bir deney ya da benchmark için bu nadiren doğru tercih. Dördünün de altında aynı silikon var. Aralarındaki fark fiyat, güvenilirlik ve işin ne kadarını sizin yönetmeniz. Bu dört şekli kafamızda bir yere oturtmak için iki eksende basit bir grafik kuralım. Yatay eksen fiyat, solda ucuz, sağda pahalı. Dikey eksen ise işi kimin yönettiği. Yukarı çıktıkça her şeyi sağlayıcı sizin yerinize hallediyor. Aşağı indikçe kurulumu siz yapıyorsunuz. Marketplace sol alt köşede duruyor. En ucuz ama kurulumu büyük ölçüde siz yapıyorsunuz. Neocloud tam ortada. Fiyatı da yönetim yükü de orta seviyede. Serverless yukarıda. Makineyi tamamen sağlayıcı yönetiyor. Siz yalnızca kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Hyperscaler sağ üstte. Hem yönetilen hem de en pahalı köşe. Buradan çıkan kural basit. Seçimi önünüzdeki işe göre yaparsınız. Tek seferlik bir deney ya da birkaç saatlik bir oturum ucuz. Sol alt köşeye düşer. Sürekli çalışan bir servis ise başka köşeye. Peki hangi iş hangi şekle gider? Önemli olan kendi işinize göre seçmek. Tek seferlik bir deney ya da birkaç saatlik oturum için en uygunu, ucuz olan ve kurulumu sizin yaptığınız Marketplace. Sürekli ayakta duran bir Production API için Neocloud, ara sıra gelen dalgalı trafik için ise Serverless daha mantıklı. Bugün yapacağımız da kısa uygulamalı bir oturum. O yüzden en basit ve en ucuz yol Marketplace ve ben Vast AI kullanıyorum. Şunu unutmayalım, bunların hiçbiri mutlak anlamda en iyi değil. En ucuz seçenek aynı zamanda en çok ilgilenmeniz gereken seçenek. Yaptığınız takas bu. Slide kısmı bu kadar. Şimdi gerçekten bir GPU kiralayalım ve ekrana geçelim. Evet, şu anda Vast AI'ın sitesindeyiz. Buradan konsola tıkladığımızda Vast AI'ın arayüzüne geçiyoruz. İlk olarak bizi search kısmı karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi bazı sunucular var, template'ler vesaire. Sol menüye bakabiliyoruz. Sağ üstte krediler var. Kredi kısmında yaklaşık $10'lık bir kredimiz olduğunu görüyoruz. Şimdi ilk olarak şu soldaki menüden tanıtarak başlayalım. Search GPU'ları bulup kiraladığımız ana ekran. Templates ise makine açıldığında içine yüklenecek hazır yazılım ortamının yani imajların listesi
listesi burada duruluyor. Birazdan buradan VLLM template'ini seçeceğiz. Instances kiraladığımız çalışan makineler. Bağlanma, durumunu izleme, durdurma ve silme işlemlerini buradan yapacağız. Storage ise makineyi kapatsanız bile verinizi saklayan kalıcı diskler. Bunu bağladığınızda model ağırlıkları her seferinde inmiyor. Hazır orada inmiş şekilde durabiliyor. Şuradaki serverless ise VAST-AI'nin yeni özelliği. Burada bir makine kiralamıyorsunuz, bir endpoint tanımlıyorsunuz ve VAST-AI trafiğe göre GPU worker'larını otomatik açıp kapatıyor. Az önce slide'da konuştuğumuz serverless şekli tam olarak bu. Tam demeyi bitirdikten sonra kısaca buraya da bakabiliriz. Hemen aşağıda account bölümüne baktığımızda ise billing, kredi, yükleme ve ödeme işlemlerinin yapıldığı yer. Daha şöyle açarak da girelim. Earnings ise eğer GPU'nuzu kiraya verirseniz burada yani arz tarafındaysanız kiraladığınız kısım ama bizim burayla işimiz yok. Members ekip üyelerini belirtiyor. Audit Logs ise hesap hareket kaydı. Case ise SSH ve API anahtarlarını sakladığınız yer. Buraya göstermeyeceğim. Settings kısmı ise ayarlarınızı yaptığınız yer. En altta şurada CLI SDK bulunuyor. Burası ise tüm bu işleri arayüz yerine komut satırından ya da Python ile yapmamızı sağlıyor. Şimdi ilk olarak Search kısmından bir instance kiralamaya bakalım. Tekrar Search arayüzüne geldim. Burada GPU seçenekleri var. En iyi veya 1x, 2x. Bize bir tane GPU yeteceği için 1x seçiyorum. Burada On Demand, Interruptible, Reverse tarzı seçenekler var. Burada Interruptible sizden daha fazla para veren biri olursa bunu yani sizin kiraladığınız sunucuyu kesebiliyor. On Demand ise çok az daha pahalı ama en azından bölünmeden işinizi yapabiliyorsunuz. Burada kiralamak istediğiniz GPU'yu seçiyorsunuz. Ben default'ta RTX 4090 seçmişim. RTX 4000 serisi altında RTX 4090'ı seçerek burada filtreleme yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada konum seçimi de var. Eğer uzak bir konumu seçerseniz model indirme hızınız falan etkilenebiliyor. Burada sıralama seçenekleri var. Burada DLPerf var. Bu VAST-AI'nin kendi metriği. GPU'ların ne kadar işlevsel olduğunu belirtmek için böyle bir metrik yapmışlar. Şimdi buradan sol tarafa geçelim. Şurada Show Secure Cloud Only var. Bu aslında GPU'yu kiralayan kişilerin yani sadece kurumsal bir yerden kiralanan GPU'ları filtrelemek için yani sadece data center'ları filtreliyor burada gördüğünüz gibi. Burada Host Reliability var. Burada daha yüksek reliability filtresi koyup aslında hostunuzu filtreleyebiliyorsunuz. Benzer bir şekilde container size'ı da arttırabiliyorsunuz. Burada eğer arttırırsanız fiyatlar biraz daha artabiliyor. 162 GB bizim için yeterli şu anki deneyimimiz için. Template seçimi var. Template seçiminde PyTorch, Nvidia CUDA gibi template'ler seçebiliyorsunuz. Biz VLLM seçeceğiz. Nedir bu template'ler? Sizin kiraladığınız sunucuda hazır olarak bu içerisindeki ortamları hazır eden yani VLLM ortamını hazır eden template aslında bu. Burada içerisinde Jupyter bağlantısı da var. Biz burada sunucuyu kiraladıktan sonra hiç SSH bağlantısıyla uğraşmadan Jupyter üzerinden bağlanacağız. Dolayısıyla Jupyter bağlantı seçeneği olması bizim için önemli. Şimdi template'i seçtik. Burada listelenen sunucuları görüyorsunuz. Şurada ortada GPU modeli var. Onun altındaki kritik sayı var. Burada 82.2 TFLOPS yani kartın ham hesap gücü. 24 GB da VRAM. VRAM ise bizim için belirleyici olan bellek miktarı. Host'un reliability bilgisini ve işte VAST-AI'nin belirlediği DLPerf metrik değerleri de ya da port bilgileri de burada gözüküyor. Bu sunucuyu kiralamak için rent butonuna tıklıyoruz. Burada ne kadar paraya mal olacağı da bize gösterilmiş. Rent dedikten sonra artık bu sunucuyu kiralamış olacağız. Gördüğünüz gibi kiraladığını söylüyor. Instance'ın create edildiğini söylüyor. Burada instances ekranına girdiğimizde sunucumuzun creating aşamasında olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında loading olacak. Loading stepinden sonra da bir süre sunucumuzun ortamının hazır hale getirilmesini, seçtiğimiz template'e göre imajların kurulmasını bekleyeceğiz. Bunlar olduktan sonra da Jupyter terminali açıp bağlantı kuracağız. Evet, şimdi instance'ımız hazır hale geldi. Tıklayarak içine giriyoruz. Hemen Jupyter'i seçip Launch Application diyoruz. Burada Jupyter arayüzü çıkıyor. Biz direkt buradan bir terminal açıyoruz. Terminal açıldıktan sonra ilk olarak bir kontrol yapıyoruz. Nvidia SMI komutunu yazıp GPU'muzun hazır olup olmadığına bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 24 GB'lık RTX 4090 GPU'muz hazır. Daha sonrasında biz Llama 3.1 modelini kullanacağız testler için. Llama 3.1 modeli Hugging Face'te gated durumda. Yani erişim için lisans kabul etmeniz ve bir token vermeniz gerekiyor. Bunu da Hugging Face'e login olarak yapacağız. İlk olarak hfout login diyorum. Benden bir token isteyecek. Token'ımı kopyaladım az önce. Bu token'ı yapıştırıyorum. Daha sonra git credential olarak ekleyeyim mi diyor. Ekle diyorum. Bir hata verdi ama çok önemli değil.
Şimdi artık VLLM serve komutunu kullanacağız. VLLM serve komutu modeli yükleyip OpenAI uyumlu bir API server açıyor. Burada VLLM serve diyoruz. Daha sonrasında serve etmek istediğimiz modeli seçiyoruz. Biz yazıyoruz. Biz burada Meta'nın Llama modelini kullanacağız. Llama 3.1 8 milyar parametreli instruct modeli. D-type olarak BF16 seçmek istiyorum. bfloat 16 yazıyorum. Daha sonrasında max model len vereceğim. Burada 8192 yeterli olacaktır. Bu kontekst uzunluğunu sınırlıyor. Bunu vermezsek VLLM modelin 128.000 tokenlık tam konteksti için KV cache yeri ayırmaya çalışır ve tek kartta belleği taşır. Dolayısıyla makul bir değere çekeceğiz. Max model len deyip 8192 veriyorum. Son olarak GPU memory utilization vereceğim. Bunu da 0.90 olarak vereyim. Bu GPU utilization ise VLLM'in GPU belleğinin ne kadarını kullanabileceğini söylüyor. Burada %90 iyi bir başlangıç. Şimdi Enter'a tıklıyorum. VLLM burada önce ağırlıkları indiriyor. Sonra server'ı ayağa kaldırıyor. Eğer Application Startup Complete ve Port 8000'de dinlemeye başladığını gösteren satırı görürsek server hazır demektir. Burada bir argüman yanlış verilmiş. Max Model Len. Modal yazmışız. Tekrar şöyle yapalım. Bunu model len model diye belirttim. Tekrar enter'a bastım. Şimdi tekrar bekleyeceğiz. VLLM'in server'ı ayağa kaldırması için model ağırlıklarını yüklemesi gerekiyor. Evet, yüklemeye başladı. Bir hata aldık. Sebebine bakalım. Burada free memory on device demiş. GPU memory utilization %90. Bizim GPU'muz yetmediğini söylüyor. Şurayı bir temizleyelim. Tekrar Nvidia SMI komutunu bir kontrol edelim. Gördüğünüz gibi burada GPU memory utilization'ın çoğu dolu oldu birden. Şuradaki PID'yi kopyaladım ve bu prosesi kill ettim. Tekrar kontrol ediyorum. Şu an herhangi bir hala devam ediyor. Tekrar kontrol ettim ve gördüğünüz gibi no process found dedi. Tekrar temizledim ve eski çalıştırdığımız komutu tekrar çalıştırdım. Bazen bu tarz şeyler olabiliyor. İlk çalıştırmanızdan kaynaklı hafızaya model ağırlıklarını yükleyip GPU'yu meşgul ediyor ve tekrar prosesi kill ettiğinizde sorun çıkabiliyor. Şimdi tekrar çalıştırdığımda tekrar model ağırlıklarını indirecek. Burada using flash attention versiyon 2 diye belirtmiş. Burada flash attention'ı vesaire sonraki videolarda detaylıca inceliyor olacağız. LLM Serving Handbook serisinde. Evet, şimdi OpenAI uyumlu serverımızı ayağa kaldırdı. Burada 8000 portunda dinlemeye başladığını söylüyor. Burada hangi endpointlerimiz olduğunu söylüyor. Biz burada birazdan V1 completion endpoint'ine, yani chat isteği yapmak istediğimiz endpoint'e bir post isteği yollayacağız ve GPU'muzu test edeceğiz. Ben daha öncesinde bir istek hazırlamıştım. Onu şimdi kopyaladım. Şuradan tekrar yeni bir terminal açacağım. Buradaki prosesi bölmemek için ve şöyle isteği atıyorum. Curl komutu. Diyoruz ki burada 8000 portundaki şu endpoint'e istek at. İsteğimizin post body'si de model seçimi şu. Prompt olarak bir cümleyle GPU'ların hangi işte iyi olduğunu tanımla diyoruz. Max token'ı da verdik ki çok fazla token üretmesin. Enter'a tıkladığımda burada modelin cevabını göreceğiz. Hemen model hızlıca cevap döndü gördüğünüz üzere. Burada modelin açıklaması vesaire var. Gördüğünüz gibi 8 milyar parametreli bir modeli RTX 4090 GPU'da serve etmeyi ve hızlı bir şekilde cevap alabilmeyi başardık VLLM sayesinde. Şimdi artık bu instance'ı durdurabiliriz. Hatta yani silebiliriz. Buradaki terminalleri kapatıyorum. Vastaion Instances kısmına geliyorum. Burada terminali destroy etmeyi unutmayın. Eğer durdurursanız burada storage olarak hala para yazmaya devam ediyor. Ama silerseniz sizden para kesmeyi bırakıyor. Burada ben instance'ı destroy ediyorum. Ve artık herhangi bir ücret ödemeye devam etmiyorum. Şimdi VastAI'dan ayrılmadan önce az önce sözünü ettiğim serverless sekmesine de kısaca bakalım. Böylece 4 şekilden 3'ünü ekranda görmüş olacağız. Buradaki mantık tam tersi. Bir makine kiralayıp yönetmiyorsunuz. Bir endpoint tanımlıyorsunuz.
Vast AI trafiğe göre GPU worker'larını kendiliğinden açıp kapatıyor. Sayfadaki kartlar bunu özetliyor. Sistem trafikle birlikte otomatik ölçekleniyor. Talep gelince worker'lar saniyeler içinde ayağa kalkıyor. Ve boştayken ortada açık bir makine olmadığı için boş bekleyişe para ödemiyorsunuz. Yalnızca gerçek kullanımınız faturalanıyor. Yani serverless ara sıra ya da dalgalı istek alan inference servisi için daha mantıklı. Ama bugünkü gibi sürekli açık tutup üstünde çalıştığınız bir oturum için uygun değil. Orada bir makineyi doğrudan kiralamak daha basit. Böylelikle demoyu tamamlamış olduk. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.